Çocukluğunu hatırla. O yaz tatilleri var ya, sonsuz gibi hissedilen. Mahalledeki oyunlar, akşam yemekleri, bayram sabahları. Havanın rengine kadar farklıydı sanki. Yağmur bile daha yağmur gibiydi. Meyveler daha meyve tadındaydı. İnsanlar daha samimiydi. Şimdi etrafına bak. Yağmur kimyasal bir ıslaklık. Meyve plastik gibi. İnsanlar buz gibi soğuk. Ve sen bu farkı hissediyorsun. Sadece sen de değil, herkes hissediyor. Türkiye'de hissediliyor, Amerika'da hissediliyor, Almanya'da hissediliyor. Eskiden her şey daha iyiydi cümlesi dünyanın her yerinde aynı anda söyleniyor. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa beyninde bir şey mi oluyor? Bu arada fark etmişsindir, videolar biraz izlenme alınca saç ektirdim. Bu videoyu beğenip paylaşırsan, bir de sonuna kadar izlersen belki ileride şu üstümdeki küflenmiş siviti de değiştirebilirim. Neyse, konumuza geçelim. Bugün sana çok rahatsız edici bir gerçeği göstereceğim. Antik Yunan filozofları da M.Ö. 700 yıllarında eskiden altın çağı vardı, şimdi demir çağı diye yazıyorlardı. Roma tarihçileri eski Romalılar gibi namuslu insan kalmadı diyorlardı. Osmanlı kaynaklarında eskiden ihlaslı Müslümanlar vardı cümlesi geçiyor. Ve şimdi biz aynı cümleyi kuruyoruz. 2700 yıldır aynı cümle. Peki bu ne demek? İki ihtimal var. Birincisi, insanlık gerçekten her nesilde biraz daha kötüye gidiyor. Ki matematiksel olarak çoktan yok olmuş olmamız lazımdı. İkincisi ve daha ilginç olan, beyninde bir mekanizma var. Sana yalan söyleyen bir mekanizma. Ve o mekanizmanın adı bilim tarafından biliniyor. Bugün sana bunu anlatacağım. Hem eskiden gerçekten daha iyiydi tarafının haklı yanlarını konuşacağız. Hem de beyninin sana attığı yalanı. Çünkü ikisi de bir arada. Ve bu videonun sonunda çocukluk anılarına farklı bakacaksın. Şimdi bilim kısmıyla başlayalım. Çünkü bu bilgi olmadan gerisi anlaşılmıyor. Rosy Retrospection, Türkçe'ye pembe geriye bakış olarak çevrilebilir. Bilişsel psikolojideki en iyi belgelenmiş önyargılardan biri. İlk kez 1997'de Mitchell ve arkadaşları formal olarak ölçtü. Ne yaptılar biliyor musun? İnsanları tatile giderken izlediler. Tatilde her gün "Şu an ne kadar iyi hissediyorsun? 0'dan 10'a kadar puan ver" diye sordular. Sonra tatilden birkaç ay sonra aynı kişilere "O tatili nasıl hatırlıyorsun?" diye sordular. Sonuç ne oldu? İnsanlar tatili yaşarken verdikleri puanlardan çok daha yüksek puanlar verdiler. Yani hafıza tatili olduğundan daha iyi hatırlıyordu. Bu bir kere olmuş bir araştırma değil, onlarca kez tekrarlandı. Hatta beynin bunu neden yaptığı da bulundu. Fading effect bias denen bir şey var. Beyin zamanla negatif duyguların acı vericiliğini sistematik olarak siliyor. Pozitif duyguları ise koruyor. Yani beyin sana eskiyi güzelleştiriyor. Şöyle düşün, 10 yıl önce mahalledeki komşularınla yaşadığın bir olayı hatırlıyorsun. Aklına ne geliyor? Muhtemelen güzel anlar. Bayram sabahları, çocuklukla oyunlar, akşam yemekleri. Ne aklına gelmiyor? Kavgalar, dedikodular, küçük anlaşmazlıklar, komşular arasındaki gerilimler. Beynin bunları sildi. Ve şimdi bugünkü komşularınla karşılaştırıyorsun. Bugünkü komşularının kavgasını görüyorsun, dedikodularını duyuyorsun, gerilimlerini yaşıyorsun. Çünkü bunlar taze, henüz silinmemiş. Ve karşılaştırma yaptığında bugünkü tabii ki kötü görünüyor. Ama gerçek karşılaştırma değil bu. Bugünün tam haliyle geçmişin filtrelenmiş hali karşılaştırılıyor. Beynin pesimizm önyargısı denen bir mekanizması var. Yani negatif şeylere pozitif şeylerden daha fazla ağırlık veriyor. Bu evrimsel olarak faydalı. Çünkü tehditleri fark eden atalarımız hayatta kaldı. Ama modern hayatta bu önyargı sana her şey kötü hissi veriyor. Yani beyin sana iki taraflı yalan söylüyor. Bir taraftan geçmişi güzelleştiriyor, diğer taraftan bugünü kötüleştiriyor. Sonuç, eski günler güzeldi, şimdiler berbat. Şimdi yanlış anlama. Her şey aynı, sadece beynin oynuyor demiyorum. Değişen çok şey var ve bazıları gerçekten kötüye gitti. Şimdi o tarafa geçelim çünkü bu videonun dürüst olması lazım. Birinci gerçek değişim, yiyecekler. Şu an markette aldığın domates 30 yıl önceki domates değil ve bu bir hissiyat değil, bilim doğruluyor. 1950 ile 2000 arasında yapılan analizler gösteriyor ki meyve ve sebzelerin besin değerleri düşmüş. Kalsiyum, demir, C vitamini, protein oranları eskiye göre daha az. Toprak yorgun. Endüstriyel tarım hızlı üretim için genetik olarak modifiye edilmiş çeşitler kullanıyor. Geriye aynı görünen ama içi boşalmış yiyecekler kalıyor. Yani annemin domatesleri daha güzeldi cümlesi tamamen nostalji değil. İçinde ölçülebilir bir gerçek var. İkinci gerçek değişim, insan ilişkileri ve empati. Sarah Conrad adında bir araştırmacı var. Indiana Üniversitesi'nde çalışıyor. 2011'de yayınladığı çok tartışılan bir meta-analiz var. 72 farklı çalışmayı birleştirmiş. 1979'dan 2009'a kadar Amerikan üniversite öğrencilerini incelemiş. Sonuç ne biliyor musun? Empati %40 düşmüş. Sadece 30 yılda. Ve bu düşüş özellikle 2000 yılından sonra hızlanmış. Sanki bir eşiği geçmişiz. Empati iki türlü ölçülüyor. Birincisi başkalarının duygularını anlama yeteneği. İkincisi başkalarının sıkıntılarına içten şefkat gösterme.
İkisi de düşmüş. Empati %48 düşerken perspektif alma %34 düşmüş. Yani eskiden insanlar daha sıcaktı hissi de kısmen gerçek. Üçüncü gerçek değişim. Mahalle ve topluluk. Eskiden mahalle diye bir kavram vardı. Komşunun kızı hasta mı öğrenirdin. Bakkal seni tanırdı. Manav siparişini hatırlardı. Şimdi sitede yaşıyorsun. Karşı dairede kim var bilmiyorsun. Migros'un kasiyeri her hafta değişiyor. Amazon'dan alıyorsun. Bu topluluk yapısı bilimsel olarak sosyal sermaye denen bir şeydi ve o çöktü. Amerikalı sosyolog Robert Putnam bu konuda bir kitap yazdı. Bowling Alone adında. Modern hayatın topluluk bağlarını nasıl parçaladığını anlatıyor. Yani eskiden mahalle vardı cümlesi doğru. Vardı. Şimdi yok. Dördüncü gerçek değişim. Sessizlik. Bunu kimse söylemiyor ama önemli. Eskiden dünya daha sessizdi. Yolda araba az, telefon yok, sürekli bildirim yok, ekran yok. Sıkılabiliyordun. Beyin dinleniyordu. Şimdi her yer gürültü. Ses, ışık, bilgi bombardımanı. Beynin bir saniye bile boş kalmıyor ve bu beynin çalışma şeklini değiştiriyor. Şimdi asıl sebeplere gelelim. Bu değişimler durduk yere olmadı. 3 büyük sebep var. Birinci sebep ekonomi. Ekonomi kötüleştikçe insanlar birbirine daha az iyi davranıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Yoksulluk artıyor, herkes kendi derdine düşüyor. Yardım etmek için elin varsa ancak edebiliyorsun. Elin yoksa kendimi bile taşıyamıyorum diyorsun. Türkiye'de son 10 yılda ekonomi ne oldu biliyoruz. Enflasyon uçtu. İnsanlar günlük yaşamlarını bile zor idame ediyorlar. Böyle bir ortamda iyi insanlık doğal olarak azalıyor. Çünkü iyi insanlık lüks, refah gerektiriyor. Şöyle düşün, adam otobüste yaşlı bir kadına yer verecek. Ama sabahtan beri iş peşinde koşuyor. Öğlen bir çay bile içemedi, ayakları ağrıyor. Vermek istese bile bedeni hayır kalk demiyor. Ve o yer vermeme anı o kadına eskiden böyle değildi dedirtiyor. Ama sorun o adamın kötülüğü değil. Sorun onun ekonomik olarak çökmüş olması. İşte bu detay görülmediğinde her şey kötüye gitti cümlesi yanlış bir analize dönüşüyor. İkinci sebep teknoloji ve sosyal medya. Sosyal medya iki şeyi birden yapıyor. Bir taraftan sana en kötüsünü gösteriyor. Kötü haberler, tartışmalar, kavgalar. Çünkü algoritma bunu istiyor. Öfke ve şok en çok etkileşim yaratıyor. Sen sabah kalktığında telefona bakıyorsun ve karşına insanların en berbat halleri geliyor. Trafik kavgaları, mağazadaki taciz olayları, siyasi kutuplaşma. Sen bunu izliyorsun ve sonuca varıyorsun. İnsanlık bitmiş. Ama aslında sen insanların en kötüsünün küratörlüğünü yapan bir algoritma izliyorsun. Milyonlarca insan aynı anda kibarlık yapıyor ama onları görmüyorsun. Çünkü kibarlık viral olmuyor. Diğer taraftan sosyal medya insanları da değiştiriyor. Onları daha rekabetçi, daha kıyaslamacı, daha kendine odaklı yapıyor. Yani hem sana kötü bir gerçek gösteriyor hem de o kötü gerçeği yaratıyor. Conrad'ın araştırması bunu doğruluyor. Empatinin en büyük düşüşü sosyal medyanın yaygınlaştığı 2000 sonrası dönemde. Üçüncü sebep hız. Eskiden her şey daha yavaştı. Mektup yazıyordun, karşı taraf haftalar sonra alıyordu. Kitap okumak günler sürüyordu. Yemek pişirmek saatler alıyordu. Şimdi her şey saniyeler içinde oluyor. Mesaj gönderirsin, okundu işareti görürsün. Cevabı beklerken sinirlenirsin. Amazon'dan sipariş verirsin, ertesi gün gelmezse kızarsın. Dizinin bir sonraki bölümü otomatik başlıyor, düşünmüyorsun bile. Bu hız beynini değiştirdi. Sabır kalmadı. Beklemek imkansız hale geldi. Ve sabır olmayınca ilişkiler de bozuluyor. Empati sabır gerektiriyor. Anlamak zaman istiyor. Şu an kimsenin zamanı yok. Şimdi bir de senin kısmını konuşalım. Çünkü işin başka bir tarafı daha var. Kaç yaşındaysın? Şu an ekranın karşısında olan sen muhtemelen 10 yıl öncekinden farklı biri. Farklı bir hayat yaşadın, farklı acılar gördün, farklı hayal kırıklıkları yaşadın. Ve her hayal kırıklığı seni biraz daha temkinli, biraz daha soğuk yapmış olabilir. Şöyle düşün, 20 yaşındayken bir arkadaşın seni aldattı. 25 yaşındayken bir sevgilin gitti. 30 yaşındayken iş ortağın sırtından bıçakladı. Şimdi 35 yaşındasın ve yeni tanıştığın birine mesafelisin. Ve dünya sana eskiden daha iyiydi diye görünüyor. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa sen mi kabuğuna çekildin? Sen değişmedin, sen yaralandın. Ve yaralanan insanlar kendini korumak için mesafe koyar. Bu doğal. Ama bu koruma zamanla bir filtreye dönüşüyor. Herkesi potansiyel tehdit görüyorsun. İyi niyet gösteren birine acaba bunun altında ne var diye analiz ediyorsun. Ve bu filtre yüzünden gerçekten iyi olan şeyleri de göremiyorsun. Onlar da var ama sen onları görmüyorsun. Filtren onları gizliyor. Bir de yaşlanma faktörü var. Bilimsel bir gerçek şu. İnsan yaşlandıkça çocukluğunu altın çağ olarak hatırlar. Çünkü çocukken sorumluluğun yoktu. Fatura ödemedin, iş bulmak zorunda değildin, kimseye bakmak zorunda değildin. Sadece yaşıyordun. Şimdi hayat ağırlaştı ve o ağırlığın altında ezildiğinde eskiden her şey güzeldi dersin. Ama aslında eskiden ben özgürdüm demek istiyorsun. Anksiyete videosunda olduğu gibi beyin gerçeği anlatıyor. Ve o hikayenin ana kahramanı sen olduğunda hikayeye uygun kanıtları arıyorsun. Şimdi toparlayayım. Eskiden gerçekten her şey daha iyi miydi yoksa bize mi öyle geliyor? Cevap ikisi de ve ikisi de kısmen doğru. Bilim şunu gösteriyor.
Bazı şeyler gerçekten değişti. Yiyeceklerin besin değeri düştü. Empati ölçülebilir şekilde azaldı. Mahalle ve topluluk yapısı çöktü. Sessizlik kayboldu. Bunlar tarihsel, sosyolojik, biyolojik veriler. Ama beynin de sana yalan söylüyor. Rosy Retrospection var. Geçmişi güzelleştiriyor, bugünü kötüleştiriyor. Sen 90'ları hatırladığında sadece güzelini hatırlıyorsun. Aslında o dönemde de sıkıntılar vardı. İnsanlar birbirini kırıyordu. Hastalıklar vardı, savaşlar vardı. Ama beyin bunları sildi. Ekonomi de büyük faktör. Yoksullaşan bir toplum daha az empatik, daha az sabırlı, daha az sıcak oluyor. Bu ahlaki bir çöküş değil, ekonomik bir gerçeklik. Teknoloji sana insanların en kötüsünü sunuyor. Görmediğin 1 milyar kibarlık örneği var her gün. Ve sen de değiştin, yaşlandın, sorumlulukların arttı, filtren güçlendi. Artık çocuk gözleriyle bakamıyorsun. Yani eskiden her şey daha iyiydi cümlesi bir karışım. İçinde gerçek var, ön yargı var, ekonomik gerçek var, kişisel travma var. Hepsi karışmış. Ama en tehlikeli olan bu cümleyi mutlak bir gerçek olarak kabul etmek. Çünkü öyle kabul edince sen bugüne bakmayı bırakıyorsun. Sürekli geçmişe yaslanıyorsun. Ve bugünün güzel olan taraflarını da göremiyorsun. Bugün de güzel şeyler var. Ama sen filtrelediğin için görmüyorsun. Belki de doğru soru şu değil. Eskiden her şey daha iyi miydi? Doğru soru şu. Bugünü göremeyecek kadar geçmişe mi bakıyorum? Çünkü bugün de var. Bugün de bir çocuk yağmurun altında koşuyor ve ona 30 yıl sonra en güzel zamanlar diye hatırlayacağı bir anı oluşuyor. Bugün de biri birine kibar davranıyor. Bugün de bir domates yeşeriyor, bir kitap yazılıyor, bir arkadaşlık kuruluyor. Sadece sen görmüyorsun. Çünkü beynin filtreliyor. Çünkü sosyal medya sana kötüsünü gösteriyor. Çünkü hayat ağırlaştı ve dikkatini kaldıramıyorsun. Bu videoda sana bir çözüm sunmayacağım. Çünkü basit bir çözüm yok. Bu problem hem senin içinde hem toplumun içinde. Ekonomi, kültür, teknoloji hepsinin içinde. Ama bir soru bırakayım. Bu hafta sana güzel gelen bir şey oldu mu? Küçük bir şey. Havanın kokusu, iyi bir kahve, sevdiğin bir şarkı, bir arkadaşın gülümsemesi. Muhtemelen oldu. Belki fark etmedin. Belki hızlıca geçti. Bu farkındalık kaybı eskiden her şey güzeldi cümlesinin asıl kaynağı. Çünkü çocukken bunları fark ediyordun. Şimdi fark etmiyorsun. 30 yıl sonra bugünü de eskiden her şey daha güzeldi diye hatırlayacaksın. Ve bu videonun anlamı da bu olacak. Yaşadığın anı yaşamaya başlarsan geleceğin sana daha az yalan söyleyecek. Bir sonraki videoda görüşürüz.